Filmler apayrı bir dünya. Benim hayatım içinde film izlemek olmazsa olmazlardan birisi. Çünkü öğrenmenin kaynağı farklı olunca kitaplar, filmler, yaşantılar bambaşka oluyor. Düşünsene, süper bir hayatım var, iyi bir ailem var, her şey çok güzel, komşuların çok iyi ve bir noktada işlerin aslında göründüğü gibi olmadığını keşfetmeye başlıyorsun. İşte sana bu durumu anlatan bir film önereceğim. Truman Show. Jim Carrey'i sever misin bilmiyorum ama benim için Jim Carrey efsanedir. Truman Show hem televizyon dünyasını hem kendi hayatımızı hem de ilişkilerimizi sorgulamamıza neden olacak efsane bir film ve sen izledikten sonra emin ol bir süre etkisinde kalacaksın. Filmin resmi tanıtımı şu şekilde. Truman Show sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip. Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar her güne mutlu uyanıp herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlardır. Baş karakterimiz Truman da bu şanslı insanlardan biridir. Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman bir gün öldüğünü zannettiği babasını bir gün caddede gördüğü ana kadar hayatı olduğu gibi yaşar. Babasını gördüğüne emindir ancak adam bir anda ortalıktan kaybolmuştur. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır. Şimdi arkadaş ortamında oturuyorsunuz. Adamın biri geldi. Sevdiğin, tanıdığın, saygı duyduğun bir adam. Dedi ki sana, ya dostum dedi, ben biliyor musun dedi 14 bin yıldır yaşıyorum. Ne yapardın? Elinde hiçbir kanıt yok. Ama sana 14 bin yıldır yaşadığını ısrarla iddia ediyor. Deli olduğunu mu düşünürdün? İşte böyle bir film önereceğim sana. The Man from Earth. Yani dünyadan gelen adam. Bir odada sabit oyuncularla çekiliyor. Bir odada geçiyor. Sıkıcı mıdır diye düşünme. Çok enteresan bir film. İzledikten sonra eğer izlememişsen ya diyeceksin böyle bir film varmış ve ben izlememişim. Ne kadar güzel diye. Filmin resmi tanıtımı şu şekilde. John Altman, soy isme dikkat, bir üniversitede yaptığı tarih profesörlüğü görevinden ayrılıp başka bir yere taşınma kararı alır. Veda etmek için evine gelen profesör arkadaşları John'un taşınmasının altındaki nedeni çok merak eder. Arkadaşlarının meraklı soruları üzerine gizemini korumaktan vazgeçen John neden taşındığını açıklar. Yaklaşık 14 bin yıldan beri yaşayan ve hiç yaşlanmayan bir ölümsüz olduğunu iddia eder. Ortaya attığı bu iddia arkadaşları tarafından sorgulanacak ve hepsi John'un delirmiş ya da kendilerini sınıyor ya da en kötüsü doğruyu söylüyor olma ihtimalleri arasında gidip geleceklerdir. Düşük bütçeli ve tek bir mekanda çekilmiş olan Dünyalı, seyircisini de tüm film boyunca düşünmeye ve sorgulamaya iten herhangi bir özel efekte ihtiyaç duymamış farklı bir bilim kurgu. Eski filmleri izlemeyi seviyor musun? Mesela Alfred Hitchcock. Onun Psycho'su vardır biliyor musun? O banyonun arkasında elinde bıçakla duşakabinin arkasında bekleme sahnesi birçok sonraki korku filmine, gerilim filmine ilham verici olmuştur. İşte Hitchcock'un bir filmini önermek istiyorum. Çok enteresan bir film ve hakikaten olaylara farklı bakış açısı, arka plandaki felsefi kurgusuyla hem ilişkilerimizi hem de hayatı sorgulatıyor. Aynı zamanda Hitchcock'un çektiği ilk renkli film. Hitchcock'un bu filminin ismi Rob. Filmin resmi tanıtımı ise şu şekilde. Aynı evde yaşayan Philip ve Brandon Nietzsche'yi, yani bildiğimiz filozof Nietzsche'yi biraz farklı yorumlamaları sonucu bir arkadaşlarını sırf heyecan için iple boğarak öldürürler. Cesedi eski bir sandığın içine koyup daha sonra bu sandık üzerinde de bir yemek daveti vermeye karar verirler. Üstelik davetler arasında maktulün babası, nişanlısı, halası ve felsefe hocaları Rupert de vardır. Nasıl kulağa fazlasıyla delice geliyor değil mi? Öyleyse bunun bir Hitchcock filmi olduğunu ve tüm filmin evdeki bu yemek seremonisi esnasında geçtiğini ekleyelim de gerilimin ne ölçülere varabileceğini tahmin etmek size kalsın. Sana son olarak önermek istediğim film de Batman Kara Şövalye. Daha önceki Batman filmleri sadece macera odaklıyken özellikle Christopher Nolan'ın çektiği Batman'lerin inanılmaz derin bir altyapısı var. Zaten eğer film kültürüne aşinaysan onun Inception'ı ve Interstellar'ı da çektiğini biliyorsundur. Onlar da aslında çok farklı. Belki başka videolarda onları da önerebilirim, inceleyebiliriz onları. Batman Kara Şövalye'de o kadar farklı bir dünya var ki evet yukarıda bir macera var ama temelde şu soruyu soruyor bize film. İyiler gerçekten hep iyi mi kalır? Kötüler gerçekten tamamen safi olarak kötü müdür? Bir yandan filmde Joker'le Batman'in çatışmasını izlerken arka planda hayata dair temel doğrularımız sarsılıyor. Film bence birkaç kere izledim ben. Seni de çok saracak, senin de dünyayı ve insanları sorgulamanı sağlayacak. Filmin resmi tanıtımı şu şekilde. Kara Şövalye, halk için büyük bir tehdit oluşturan Joker'in ortaya çıkmasıyla kaosa dönen Gotham sokaklarını yeniden kurtarıcılığını üstlenen Batman'in hikayesini konu ediyor.
Suç işleyenlerden arındırılan bir yer. Bir zaman sonra yeniden tehdit altında kalabilir ve işte o zaman yeniden kolları sıvayacak olanların mücadelesi daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Teğmen Gordon ve savcı Harvey Dent bir araya gelerek Gotham sokaklarından bu işi kotarmış olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker işleri fena halde bozar. Onun dehasıyla baş etmek kolay olmayacaktır. Gotham eski karmaşa dolu günlerin eşiğindedir. Batman yeniden kurtarıcılığa soyunurken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. O aslında suçluların sayısını azaltıyor mudur yoksa çoğaltıyor mudur? Bunu gerçekten anlamak isteyecektir. Bu haftalık film önerilerim bu kadar. Eğer ki filmler hakkında yorumların varsa yorumlar kısmına yazmayı unutma. Kendine iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere.